Bugün sizlere Ege'nin incisi Muğla'mızın en sevilen lezzetlerinden biri olan çökertme kebabı tarifi hazırladım. Özellikle davet sofralarına çok yakışan bu tarifi ilk kez yapacak kişiler için tüm detaylarıyla ve tüm püf noktalarıyla paylaştım. İyi seyirler dilerim. Çökertme kebabı için ben bugün 1,5 kilogram kadar yağsız dana tranç eti kullandım. Öncelikle etleri jülyen şeklinde keserek tarifimin yapımına başlıyorum. Çökertme kebabında genellikle daha yumuşak ve çabuk pişen bir et olan bonfile eti tercih edilir. Ama ben bugün sizlere tranç etiyle de marine edilerek nasıl yapılacağını göstermek istedim. Çökertme kebabında kullanacağınız eti öncesinde biraz dondurucuda bekleterek hafif donuk bir şekilde doğrarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Ya da istemezseniz de kasabınızdan bu şekilde hazır doğranmış etler de temin edebilirsiniz. Şimdi eti bu şekilde doğradıktan sonra marine işlemi yapacağız. Marinasyon için gerekli malzemeleri de burada hazırladım. Ben marinasyon yaparken sadece soğanın suyunu kullanacağım ve bu yüzden parçalayıcı içerisine atarak bu şekilde soğanı öncesinde hazırlıyorum. Aynı zamanda içerisine süt ya da yoğurdun suyunu kullanabilirsiniz. Ben elimde süt olmadığı için mayalamış olduğum yoğurdun bu şekilde suyunu alarak marinasyon malzemelerinin içerisine ekledim. Etleri şöyle derince bir borcamın içerisine alalım ve sonrasında üzerine yarım çay bardağı olacak şekilde zeytinyağını dökelim. Yaklaşık yarım çay bardağı olacak şekilde yoğurdun suyunu ekliyorum. İsteyen bu aşamada içerisine yarım çay bardağı süt de ekleyebilir. Hatta ben marinasyon işleminde soda da kullanıyorum. Soda da kullanabilirsiniz. Şimdi sırasıyla baharatları ekliyorum. Ben 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 2 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. 2 diş ezilmiş sarımsağı da ekledikten sonra şimdi de üzerine rendelemiş olduğumuz soğanın sadece suyunu ekleyeceğiz. Bunun için de ben ince bir tülbentin içerisine soğanı koyarak bu şekilde sıktım. Sizler dilerseniz bir süzgeç içerisinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Etleri marine ederken kesinlikle soğanın posasını kullanmayın. Sadece suyunu bu şekilde sıkarak ekleyin. Aynı zamanda eti marine ettiğinizde içerisine kesinlikle tuz eklemeyin. Tuzu en son pişirme aşamasında kullanacağız. Tüm marine malzemelerini ekledikten sonra şöyle elimle tüm malzeme birbiriyle özleşinceye kadar karıştırıyorum ve sonrasında üzerini de şöyle düzledikten sonra bir streç filmle her yerini kapatarak buzdolabında dinlendireceğim. Eğer vaktiniz yoksa 1 saat ama vaktiniz varsa bir gün öncesinde bu işlemi yaparsanız etleriniz daha güzel yumuşamış olacaktır. Ben bir gün öncesinde hazırlayarak etleri bu şekilde buzdolabına kaldırdım. Çökertme kebabım için ben bu şekilde toplamda 6 tane patates kullandım. Kesimi kolay olması amacıyla şöyle uzun patatesler kullanırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Yaklaşık böyle 1-2 santim kalınlığında kestikten sonra üçerli gruplar halinde patatesleri kibrit çöpü şeklinde doğrayarak su koyduğum kasenin içerisine alıyorum. İnce doğranmış patatesler kızarırken birbirine yapışmalar meydana gelebiliyor. Bunu önlemek amacıyla da mutlaka patateslerin nişastası gidinceye kadar en az 3-4 kez yıkamanızı öneriyorum. Sonrasında da patatesleri yine su dolu bir kasenin içerisine alarak üzerine şöyle 2 yemek kaşığı olacak şekilde sirke koyun. Ve şöyle buz parçaları ekledikten sonra buz gibi suyun içerisinde 1 saat beklettiğinizde hem patatesleriniz çıtır olur, aynı zamanda da birbirine yapışmaz. Şimdi de çökertme kebabının domates sosunu hazırlayacağız. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ almış olduğum tavanın içerisine bir diş de sarımsağı ekliyorum. Bu aşamada dikkat edin, sarımsağı yakmayın. Aksi halde sosunuzda hoş olmayan bir koku meydana gelir. Ben yazdan yapmış olduğum domates püresini kullandım. Sizler isterseniz taze domatesi rendeleyerek ya da elinizde domates de yoksa yağda salçayı kavurarak da yine bu sosu hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık 1 su bardağı olacak şekilde ve bu kıvamda olması önemli. Kaynamaya başladıktan sonra sosun ben içerisine baharat da ekledim. Tatlı kırmızı toz biber, karabiber, pul biber ve biraz da kekik ilave ettim. Sosumun içerisinde tuz olduğu için ben tuz kullanmadım. Sizler damak tadınıza göre tuz ilavesi de yapabilirsiniz.
Salça ile sosu hazırladığınızda da salçayı kavurduktan sonra üzerine su eklemeniz yeterli olacaktır. Çökertme kebabının sosunu da bu şekilde hazırlayarak bunu da bir kenara kaldırıyorum. Çökertme kebabında kullanacağınız yoğurt da kesinlikle soğuk olmasın. Öncesinden tezgah üzerine çıkartarak ortam sıcaklığına gelmesini sağlayın. Ben yoğurdun içerisine bir diş sarımsak ve çok az da tuz ilavesi yaparak şöyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar da çırparak hazırladım. Yine bunu da bir kenarda bekletiyorum. Evet, ertesi gün etlerim marine olduktan sonra döküm bir tavayı ocağımın üzerine aldım ve güzelce kızdırdım. Döküm tavanın içerisine kızdıktan sonra da etleri ekleyerek ve ilk aşamada hiç karıştırmadan kapağını kapatarak etlerin kendi suyunu salmasını bekledim. Etler kendi suyunu gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde saldı. Bu aşamada şöyle her yerinin eşit bir şekilde pişmesi için karıştırdım ve ardından kapağını kapatarak kısık ateşte toplamda 20 dakika boyunca kendi suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam ettim. Şimdi de patateslerimi kızartmaya başlıyorum. Öncesinde yine sirkeli suyunu dökerek güzelce yıkadıktan sonra bir mutfak peçetesiyle iyice kuruladım. Kuruladıktan sonra hafifçe tuzlamış olduğum patatesleri derin bir yağ içerisinde ve az miktarda ilave ederek parçalı bir şekilde kızarttım. Patatesleri kızartırken mutlaka az az kızartın ve derin bir kızartma tenceresi kullanın. Bu şekilde yaptığınızda hem patatesler birbirine yapışmayacak hem de çıtır çıtır gayet güzel bir şekilde kızarmış olacak. Doğramış olduğum tüm patatesleri de bu şekilde kızartarak ayrı bir servis tabağının içerisine alıyorum ve bu aşamada etlerim de çok güzel bir şekilde pişti. Etler suyunu çektikten sonra damak tadınıza göre tuz ilavesi yapıp 2 yemek kaşığı da tereyağı ekleyerek ve en son aşamada üzerine de kekik serpiştirerek bu şekilde hazırlayın. Tüm malzemeler hazır olduktan sonra da sıra geldi servis aşamasına. İlk olarak servis tabağının altına incecik çıtır patateslerimizi yayalım. Üzerine sarımsaklı yoğurttan şöyle kepçeyle döktükten sonra sosumuzu da mutlaka ısıtarak üzerine ilave edelim. En son olarak da üzerine lokum gibi pişen etleri dökerek çökertme kebabını bu şekilde servise hazır hale getirdim. Özellikle davet sofralarının gözdesi olan bu tarifi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.